Bugün Osmanlı tarihinin en merak uyandıran ve hala çözülemeyen bir olayın perdesini aralıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun en karışık dönemlerinden olan Fetret Devri'nin ardından tahta çıkan padişah, genç yaşında büyük bir tehlikeyle yüzleşmek zorunda kaldı. Öldüğü sanılan bir şehzadenin yeniden ortaya çıkmasıyla başlayan ve tüm imparatorluğu saran bir taht kavgası yaşanacaktı. Bu 2. Murat'la Düzmece Mustafa arasındaki büyük kavganın hikayesidir. Yıldırım Bayezid'in 1402 yılında Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilmesiyle başlayan Fetret Devri, sadece taht kavgalarını değil, aynı zamanda halk için büyük bir yıkımı da beraberinde getirmişti. Uzun yıllar süren bu karışıklıkta Anadolu'nun birçok şehri yakılıp yıkılmış, tarım durmuş, insanlar açlık ve salgın hastalıklarla boğuşmuştu. Bu kaos, Çelebi Mehmet'in tahta çıkıp devleti yeniden toplamasıyla sona erdi. Ancak devralınan devlet, içeride ve dışarıda çok sorunluydu. 1421 yılında Çelebi Mehmet öldüğünde yerine oğlu 2. Murat geçti. Genç padişah babasından aldığı devleti yönetmeye başlar başlamaz, kısa süre sonra ortaya çıkacak olan büyük bir taht sorunuyla karşılaşacaktı. 2. Murad'ın tahta geçişiyle birlikte Rumeli'de şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Yıldırım Bayezid'in oğlu olduğu söylenen Mustafa'nın yaşadığı ve tahtın asıl sahibi olduğu ileri sürüldü. Bu kişi tarihe sonradan Düzmece Mustafa olarak geçecekti. Ankara Savaşı'ndan sonra Mustafa'nın Timur tarafından tutsak edildiği ve öldüğü düşünülüyordu. Ancak Mustafa, Timur'dan kaçarak Bizans'a sığındı ve onların yardımıyla tahtı ele geçirmeye çalıştı. Bu iddiaların arkasında Osmanlı Devleti'nin iç karışıklıklarından yararlanmak isteyen Bizans İmparatoru Manuel Palaiologos ve çeşitli Anadolu beylikleri vardı. Yıllardır küçülen ve güçsüzleşen Bizans için Osmanlı'nın iç karışıklıkları büyük bir fırsattı. Onlar Osmanlı'yı bölerek zayıflatmayı ve kendi varlıklarını sürdürmeyi amaçlıyorlardı. Bu yüzden gerçek mi, sahte mi olduğunu tam olarak bilmeseler de Mustafa'yı serbest bırakıp ona her türlü desteği sunmaktan çekinmediler. Hatta bazı rivayetlerde Mustafa, serbest bırakılması karşılığında Bizans'a Gelibolu'yu vereceğini vaat eder. Ancak Edirne'ye girip hükümdarlığını ilan ettikten sonra bu vaadini yerine getirmez ve böylece Bizans'ın desteğini büyük ölçüde kaybeder. Mustafa aynı zamanda Anadolu'daki bazı beyliklerden de destek bulmuştu. Fetret devrinde bağımsızlıklarını ilan eden bu beylikler, Osmanlı'nın yeniden güçlenmesini kendi varlıkları için bir tehdit olarak görüyordu. Özellikle Aydınoğulları Beyliği gibi güçlü beylikler, Mustafa'yı destekleyerek Osmanlı'nın gücünü kırmaya çalıştı. Mustafa'nın halkı etkilemesi, Fetret devrinden yorulmuş halkın karışıklığa tepkisi ve yeni bir lider arayışıyla daha da arttı. Onun ortaya çıkışı 2. Murat için büyük bir tehditti. Düzmece Mustafa, topladığı askerlerle hızla ilerledi. 2. Murat, dayısı Bayezid Paşa'yı Mustafa'nın üzerine gönderdi. Ancak Mustafa'nın ordusu Sazlıdere Savaşı'nda Bayezid Paşa'nın güçlerini yendi. Bu zafer Mustafa'nın gücünü ve etkisini daha da arttırdı. Hatta bazı Osmanlı komutanları ve askerleri Mustafa'nın gerçekten şehzade olduğuna inanarak ona katıldı. Şehzade Mustafa! Bayezid Paşa ne yazık ki öldürüldü ve Mustafa Edirne'ye girerek kısa bir süre içinde olsa tahtı ele geçirdiğini ilan etti. Mustafa'nın bu başarısı 2. Murat için büyük bir darbe oldu. Ancak genç padişah soğukkanlılığını koruyarak durumu değerlendirmişti. 2. Murat genç yaşına rağmen büyük bir olgunluk ve stratejik zekaya sahipti. Öncelikle Mustafa'nın gerçek kimliği konusunda şüpheleri artırmak için halk arasında yoğun bir propaganda başlattı.
Bu süreçte Düzmece lakabı özellikle saray çevresinde ve ordu içinde yaygınlaştırıldı. Bu düzmece oyuna son vereceğiz. Hücum! Mihaloğlu Mehmet Bey gibi etkili isimler, Mustafa'nın aslında başka biri olduğunu öne sürerek bu lakabın halk arasında yerleşmesini sağladı. İkinci Murat, kendisine bağlı kalan askeri birliklerini topladı ve Cüneyt Bey gibi Mustafa'ya destek veren bazı güçlü beyleri kendi tarafına çekmeye başladı. Cüneyt Bey, Aydınoğulları Beyliği'nin eski başkanıydı ve Düzmece Mustafa'ya ciddi yardımlar etmişti. İkinci Murat, Cüneyt Bey'i affedeceğini ve eski topraklarını geri vereceğini söz vererek onu kendi yanına çekti. Bu akıllıca adım, Mustafa'nın en önemli destekçilerinden birini kaybetmesine neden oldu. Beylikler kendi çıkarları doğrultusunda saf değiştirmekten çekinmiyordu. İkinci Murat sadece askeri güce güvenmek yerine diplomatik yolları da kullandı. Mustafa'nın destekçilerini bölmeyi, vaatlerle kendi tarafına çekmeyi başardı. Bu, onun sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda usta bir devlet adamı olduğunu gösteriyordu. İkinci Murat, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Edirne üzerine yürüdü. Ordusundaki dağılmalar ve Cüneyt Bey gibi önemli kişilerin taraf değiştirmesi Mustafa'nın cesaretini iyice kırmıştı. İki ordu Ulubat Çayı yakınlarında karşılaştı. Ancak Düzmece Mustafa'nın ordusu 2. Murad'ın akıllıca hamleleri nedeniyle güçlü bir direniş gösteremedi. Mustafa yenildiğini anlayınca Bizans'a doğru kaçmaya çalıştı. Ancak Murat'ın güçleri tarafından yakalanarak Edirne'ye götürüldü ve burada halkın önünde asılarak öldürüldü. Takvimler 1422 yılını gösteriyordu. Düzmece Mustafa'nın ortadan kaldırılmasıyla 2. Murat tahtını sağlamlaştırdı ve Osmanlı Devleti'nin iç huzurunu yeniden sağladı. Böylece Murat'ın liderlik yeteneklerini ve devlet adamlığı zekasını gösteren önemli bir dönüm noktası yaşanmıştı. 2. Murad'ın Osmanlı tahtındaki haklılığı artık sorgulanamaz hale gelmişti. Ayrıca Bizans İmparatorluğu'nun Osmanlı iç işlerine karışma çabaları boşa çıktı ve Bizans'ın Osmanlı üzerindeki etkisi önemli ölçüde azaldı. 2. Murat, Mustafa'yı destekleyen bazı Anadolu beyliklerini kontrol altına alarak Osmanlı Birliği'ni daha da güçlendirdi. Bu olay Osmanlı Devleti için sadece bir taht kavgasının sonu değil, aynı zamanda devleti içeriden zayıflatma çabalarına karşı kazanılan büyük bir zaferdi. 2. Murat bu krizden daha güçlü çıkarak merkezi otoriteyi daha da pekiştirdi. Artık dikkati tamamen dışarıya, özellikle Balkanlardaki fetihlere ve Avrupa'daki ilerlemeye çevirebilirdi. Bu, Osmanlı'nın bir sonraki büyük yükseliş döneminin başlangıcı olacaktı. Peki Düzmece Mustafa gerçekten kimdi? Gerçekten Yıldırım Bayezid'in oğlu muydu, yoksa Bizans'ın bir oyunu mu? Bu soru, Osmanlı tarihinin en merak uyandıran sırlarından biri olmaya devam ediyor. Serimizin devamı için kanala abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.